Basit bir metin belgesi düzenleyeceğiz. Şöyle biraz tanıtayım. Yeni dediğimizde sıfırdan açacak. Aç dediğimiz zaman var olan bir dosya açacak. Onun üzerinde değişiklik yaparsak kaydedebileceğiz. Farklı kaydet diyerek bunu farklı da kaydedebileceğiz. Veya dosya yeni diyerek tekrar yeni bir sayfa açacağız. Çıkış diyerek de çıkış yapabileceğiz arkadaşlar. Burada farklı özellikler kullanacağım arkadaşlar tasarım üzerinde. Onları görmenizi istedim. O yüzden tasarımı da birlikte yapacağız. Şimdi önce arkadaşlar şurada bir menü kısmı oluşturacağız. Bakın buraya dosya diyorum ve Enter'a basıyorum. Daha sonra arkadaşlar dosyada açılacak pencereleri oluşturuyorum. Açılacak menüleri oluşturuyorum. Buraya yeni diyelim. Yeni dosya için. Type here diyerek tekrar ekliyorum arkadaşlar. Aç diyorum. Var olan bir şeyi yapmak için. Bunların aralarına şu et separatörle arkadaşlar çizgi ekleyebilirsiniz. Ayraç ekleyebilirsiniz. Kaydet koyacağım arkadaşlar buraya. Farklı kaydet koyacağım. Bir de çıkış ekleyeceğim arkadaşlar. Evet, şimdi bu menülerim olacak. Bakın şöyle Ctrl R yaptım. Dosya, yeni, aç, kaydet, farklı kaydet ve çıkış olarak belirledik menülerimizi. Şimdi arkadaşlar bu ana penceremin paletten rengini de beyaza ayarlayacağım. Bir de arkadaşlar şunların isimlerini düzelteceğim. Çünkü burada Türkçe karakter kullandım. Bu isimler doğrudan burada isimlendirilemez. O yüzden anlaşılır hale getireceğim. Bakın yeni yazdığımda şurada ismi yazıyor veya şu obje name'de de görebilirsiniz. Action yeni. Tamam. Action A yazıyor. Mesela buna action aç diyelim. Yani acı C'ye ekledim oraya sadece. Şöyle action aç yaptık. Bunu action kaydet. Bakın burada farklı sadece I yazmıyor. Bunu da anlayabiliriz. Şurada action K dediği çıkış arkadaşlar. Bakın oradaki Ç'leri I'ları görmemiş. Bunu da şöyle yapalım. Biz kendimiz I ile ve C ile yazalım arkadaşlar. Çıkış diye. Türkçe karakter kullanmadan action çıkış diye ayarladım arkadaşlar. Evet, çünkü programda bunların isimleri üzerinden ulaşacağım. Anlayacağım şekilde şurayı düzenledim. Şimdi arkadaşlar buraya bir de metni yazacağımız text edit'i kullanacağız. Text edit'i alıyorum. Şimdi text edit'in programın tamamına şöyle yayılmasını istiyorum ama bu pencere küçülüp büyüdüğünde de otomatik kendisini boyutlandırsın. O yüzden şuna tıkladım arkadaşlar pencereme, ana pencereme. Şurada iki hizalama türünden birini seçebilirim. Kendisi bakın buraya otomatik yaydı. Şöyle CTRL yapayım. Şu şekilde oluşturdum. Şimdi burada arkadaşlar şöyle genişlettiğim zaman, küçülttüğüm zaman otomatik olarak kendisini hatta şu ekranı kapladığım zaman bakın text edit'imde kendisini otomatik olarak ayarlayacak. Evet, burada başka düzenleyeceğimiz bir şey kaldı mı? Bir de arkadaşlar şu title'ı, şu başlık kısmını değiştirelim. Metin belgesi diyelim. Yani şu kısmı da bakın şurayı da metin belgesi olarak düzenledik arkadaşlar. Şimdi bunu kaydedelim. Daha önceden ben metin belgesi diye bir klasör oluşturdum arkadaşlar. Bu klasörümün içine buraya oluşturacağım. Arayüz diye isimlendiriyorum. Burada işim bitti. Şimdi stüdyoya geçiyorum. Stüdyoda da arkadaşlar o metin belgesi klasöründe, yani şuradan yerel klasör aç diyerek de yapabilirsiniz. Burada dizinde şeyi bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Metin belgesi klasörünü bulmanız gerekiyor ve bu klasörü seçerek açmanız gerekiyor. Bakın metin belgesi klasöründe açıldı. Bakalım. İçinde bizim arayüzümüz var ve bir dönüştürme kodu var. Şu dönüştürme kodunu alıyorum arkadaşlar. Tasarımımı Python dosyasına dönüştüreceğim. Şimdi şu arayüz
.ui dönüştürülecek dosyanın ismi. Şurada yeni oluşacak dosyanın ismi arayüz P'ye. Bunu kopyalıyorum. Bunu kapatıyorum arkadaşlar buradan kopyaladıktan sonra. Terminale geliyorum. Metin belgesi gördü. Enter diyorum arkadaşlar. Kodumu yapıştırdıktan sonra bakalım. Bakın buraya arayüz Python dosyası da oluştu. Yani artık bakın Python dosyası halinde kodları görebiliyorum. Çalıştırayım. Bakın bu şekilde metin belgemiz oluştu. Şimdi arkadaşlar bu arayüz dosyasını doğrudan kullanmayacağız. Bunu videolarımızda hep tekrar ettik. Yeni bir ben dosya oluşturacağım. Bu dosya main dosyası olacak ve kodları burada yazacağım. Daha önce bunun sebeplerini de anlatmıştım. Kodlarla tasarımı ayıracağım yani. Buna main diyorum. Bakın bu yine şuradan klasörün içerisine bakalım. Bir arayüz UI dosyam, bir arayüz Python dosyam, bir de main ana dosyam olacak. Şimdi ben bu ana dosya üzerinden kodlamaları yapacağım arkadaşlar. Önce gerekli kütüphaneleri ekliyorum. PyQt6'dan Qt Minus. Bunları arkadaşlar birçok kez tekrar ettik. Hızlı hızlı bu ana uygulamalarda yaptığımız kodları hemen geçeceğim. Ve şuradan tüm sınıfları ekliyorum. Şimdi burada arkadaşlar arayüz dosyamı import ediyorum. Şimdi uygulama için gerekli nesneleri oluşturuyorum arkadaşlar. Diğer yaptığınız uygulamalardan bunları kopyala yapıştırma yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben videoyu ilk defa izleyen olabilir diye en başından hep kodlamaları yapıyorum. Pencereyi gösteriyorum şimdi arkadaşlar. Sistemde exit yapalım. Evet, bir çalıştıralım. Bakın şimdi import edebildik arkadaşlar. Nesnelerimiz buraya geldi. Şimdi kodlamaya şu aç kısmından başlayacağım arkadaşlar. Sonra farklı kaydedi yapacağım. Yeni ve kaydeti daha sonra yapacağım. Şu sıraya göre gitmeyeceğim. Daha kullanışlı olacak bu şekilde gitmem. Önce dosya açmayı ve açtığımız metin dosyasını bizim text editimiz için atmayı bir görelim arkadaşlar. Burayı bir kodlayalım. Bakın buraya iki tane de bölüm oluşturayım. Şurası olaylarım olsun arkadaşlar. Şurası da fonksiyonlarım olsun. Şu CS exit'i en alta bırakıyoruz arkadaşlar. Şimdi olay tanımlıyorum. Benim action açtı. Bakın şu ismi vermiştik. Action aç nokta triggered dediğimde yani tetiklendiğinde diyorum. Connect. Daha önce buton kullanırken hep click demiştik. Burada arkadaşlar onu demiyoruz. Triggered diyoruz. Yani tetiklendi diyoruz. Bağlanacağı ac diye bir fonksiyon olsun. Şimdi burada da fonksiyonu tanımlıyorum. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey yapacağız. Ben yukarıda bir tane dosya alt yolu diyerek bir değişken tanımlayacağım. Başlangıçta da none diyeceğim. Herhangi bir değer vermeyeceğim. Şimdi bu değişkeni burada tanımlamamın sebebi şu fonksiyonlar bölümünde birden fazla fonksiyonda ben bunun değerini kullanacağım arkadaşlar. Eğer fonksiyonun içinde tanımlasam sadece o fonksiyona ait yerel bir değişken olurdu. Ben diğer fonksiyonlarda kullanamazdım. O yüzden fonksiyonların üstünde tanımladım. Şimdi buraya geldim.
Bakın bu fonksiyonun içinde dosya yolunu almam lazım. Yani kullanıcı QFile diyalogda bir pencere açacak. O pencereden bir dosya seçecek. Ben onun yolunu alacağım. İşte o yolu şu dosya yolu değişkenin içine atmam lazım. Ancak şöyle yazarsam dosya yolu mesela eşittir şöyle yol olsun. Buraya yazdığımızı düşünün. Şimdi arkadaşlar şu değişkene değer atadığım şu değişken şu olmaz. Bakın bu önemli. Python'da bunu bilmemiz lazım. Çünkü burada kendisi yerel bir dosya yolu tanımlamış oldu. Şunu kullanmış olmadı. Dolayısıyla ben bunu değiştirmedim. Başka bir fonksiyonda şurada yaptığım değişikliği görmeyecek. Bu da benim için sorun. Ben şunu bunun içinde kullanmak istiyorsam şunu yapacağım arkadaşlar. Yani değer değiştirirken, değer verirken yani direkt böyle yaptığımda bu yerel bir tekrar kendisi açtı. Şunu demem lazım. Burada tanımlamam lazım. Global dosya yolunu kullanacağım demem lazım. Şimdi bunu eklediğim için artık şu dosya yolu, şu dosya yolu oldu arkadaşlar. Bunun değerini değiştirdiğimde şunun da değeri değişmiş olacak otomatik. Aynı değişken oldu. Artık bunu kullanıyorum. Yeni bir değişken tanımlamadım. Dosya yolu şimdi şunu da göstereyim arkadaşlar. Ve virgül türü diyeyim. İki değer alacağım. QFile diyalog'dan biz iki değer döndürecek o metot bize. Ama sonra türünü iptal edeceğim de arkadaşlar. Önce bir görün istiyorum. Neden? Çünkü orada farklı bir şey kullanacağım. Neden kullandığımı anlayın diye. Önce yapmak istemediğim şekilde yapacağım programı. Şimdi burada getName fonksiyonunu kullanacağım. Get openFileName bu metot bana şu bir önce şey açılacak arkadaşlar. Pencere açılacak. O pencereden seçtiğim dosyanın türünü ve yolunu getirecek. Şimdi önce none diyerek arkadaşlar şunu belirtiyorum. Diyorum ki bu kendi bağımsız bir pencere olacak. Başka pencerenin alt penceresi değil diyorum. Sonra başlığını istiyorum. Dosya aç olsun başlığı. Sonra arkadaşlar burada bize diyor ki hangi dizini açılacak? Yani o pencere açıldığında hangi dizini göstersin varsayılan olarak diyor. Ben burayı boş bırakarak sistemin hangisini açtıysa onu açsın diyorum. Sistemdeki varsayılan açılsın o anki diyorum. Virgül diyorum arkadaşlar. Şeyi belirledik. Şimdi burada arkadaşlar şeyleri tanımlayacağız. Hangi türler gözüksün? TXT, MP3 vesaire gibi dosya türlerini belirleyeceğim. Buraya arkadaşlar ben metin belgesi ve tüm dosyalar diye ikisini göstereceğim sadece. Metin belgesi yazıyorum. Parantez içinde arkadaşlar bunu da yıldız t.txt diyorum. Bakın ikinciyi eklerken şimdi onu da yaklaştırayım kaydırayım scroll'umu. İkinciyi eklerken noktalı virgül, çift noktalı virgül kullanıyorsunuz. Şimdi ikinciyi ekliyorum arkadaşlar. Tüm dosyalar diyorum. Burada da arkadaşlar yıldız nokta yıldız diyorum. Evet, şimdi OpenFile yani QFile diyalog OpenFileName metodu üzerinden bize açılacak ve dosya yolunu ve türünü alacak arkadaşlar. Bakın çalıştıralım bir. Şimdi dosya aç dedim. Bakın şurası dosya aç ismini tanımlamıştık. Title'ı. Şu varsayılan olarak burası geldi arkadaşlar. En son kaldığı yeri açtı. Biz çünkü boş bırakmıştık. Bakın buraya metin belgesi ve tüm dosyaları iki tane getirdim. Tüm dosyalar dediğimde hepsi açılıyor. Metin belgesi dediğimde şu uzantı sayesinde bunları tanımlıyor arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar video programı kayıt çektiğim ekran görüntüsünü aldığım program bir hata verdi. O yüzden kesildi o anda. Şeyi göstermiştim. Burada ayarlar yapmıştık. Şimdi burada seçtiğimiz bir metin belgesinin arkadaşlar dosya yolu bizim için önemli. Onu alacağız. Aynı zamanda burada türünü de aldım. Ama türünü iptal edeceğim. Etmeden önce bir göstereyim arkadaşlar. Bakın şimdi bu yöntemle ikisini almış olduk. Bunu bir Q mesaj box'a yazdırayım ben. Hemen about diyerek. Burada arkadaşlar yine kendi penceresinde açacak. Başka pencere altında olmadığını belirtmek için none'ı kullandım. İşte buraya bilgi diyelim. Başlık verdik. Şuraya da arkadaşlar şey yazıyorum.
Önce dosya yolunu yazdırayım. Bakın bir görün. Görmenizi istiyorum bilgiyi aldığını. Şuradan aç dedik arkadaşlar. Mesela şunu aldık. Bakın buraya bize dosya yolunu getirdi. Bir de türünü diye yazdıralım arkadaşlar. Buraya türü diyelim. Çalıştıralım. Bakın burada şu seçtiğimin bu sefer de metin belgesi txt diye türünü getirdi. Şimdi ben bu türü istemiyorum arkadaşlar. Bunu kullanmayacağım. Dosya yolu benim için yeterli. O yüzden şöyle bir değişiklik yapacağım. Bakın virgülden sonra türünü sileceğim arkadaşlar. Ve alt tire koyacağım. Bu ne demek olacak? Bu birden fazla değer geliyorsa bir fonksiyondan, metottan almak istediğimizi alıp ondan sonra tire alt çizgi diyerek diğerlerini getirme, diğerlerini kullanmayacağım demiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi artık sadece bakın dosya yolu kaldı bize. İkinci bilgi gelmedi. Bunu da yazdırmamıza gerek yok. Şimdi dosya yolunu aldık. Burada if ile kullanalım. Yani eğer bir dosya yolu geldiyse diyelim, yine de bunu kontrol edelim. Ve try ile de yapacağımız komutlar arkadaşlar hata kontrolünü sağlayalım. Daha önce anlatmıştık try if kullanımını. Şimdi yapacağımız arkadaşlar with open ile dosyamızı açmak olacak. Parantez açıyorum, kapatıyorum. Şimdi birincisi bize yolu soruyor. Parametre dosya yolunu giriyorum. İkincisinde arkadaşlar okuma modunu soruyor. Biz şu anda read yapacağız ama bir sonrakinde yazmayı da göstereceğim. O yüzden read olduğu için R yazdım. Burada arkadaşlar artık biz buraya encoding gireceğiz bir de bilgi olarak. Bütün parametreleri de doldurmayacağız. UTF-8 olarak aç diyeceğim, kodla diyeceğim. Ve bunu as dosya diyerek dosyayı bir temsili yapacağım arkadaşlar. Dosya temsili oluşturacağım. Şimdi artık arkadaşlar bu oluşturduğum dosya temsili üzerinden o açılan metin belgesini okuyacağım. O yüzden metin diye bir değişken oluşturuyorum. Bu içeride yazılan yazıları tutacak değişken arkadaşlar. Dosya nokta read diyorum buna da. Dosya nokta read diyerek artık içeriği okuttuk ve metinin içine attık. Bunu da arkadaşlar text edit'ımıza yazdıracağız. Nokta set text diyerek bunun içeriğine de metini yazarak şimdi oluşturduğumuz değişkenin text edit'e yazdırdık arkadaşlar. Burası bizim için tamamlandı. Geriye except kısmı kaldı şeyin, try'in. Şimdi burada hata kontrolü yaptıralım. Exception as hata diyorum arkadaşlar. Bir hata olduğu zaman qMessageBox.critic diye critical diyerek uyarı mesajı yazdıralım. Yine birinci parametremden kendisi içerisinde pencere. İkincisi başlık olsun. Hata diyeyim ben kısaca. Üçüncüsünde de arkadaşlar hatayı yazdırsın. String'e çevirerek şurada oluşturduğum bakın şu hatayı yazdırıyorum arkadaşlar. Şöyle. Şimdi çalıştıralım. Bu aç fonksiyonumuzdu. Dosya aç diyorum arkadaşlar. Bu var olan bir tane metin belgesi açtım. Bakın bunun içine attım. Dosya aç diyelim arkadaşlar. Tüm dosyalar diyelim. Bu sefer mesela buradaki UI dosyasını açmaya çalışalım. Bakın UI dosyasında içeriden metin olarak aldı. Aç diyelim. Tüm dosyalar diyelim. Bir de mesela Python dosyasını bunu muhtemelen açmayacak zaten. Evet, onu da doğru. Metin belgesi olarak açar. Açmayacağı bir şey masa üstüne hata verdirelim arkadaşlar. Ne açacağımı da şu anda bilemedim. D'den bir video Ferdi Baba'dan bağlama ve nota. Arkadaşlar şuradan bir Arduino, pardon, tüm dosyalar dememişim, pardon. Şimdi arkadaşlar şuradan yine Ferdi Baba'yı açalım ve videoyu açmaya çalışalım. Bakın bu sefer dekod edemediği hatasını verdi. Evet, bu şekilde. Diğer dosyalarımızı metin olarak içeriye aktardı. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Birinci kodlamamız bitti. İkinci olarak farklı kaydeti yapacağım arkadaşlar. Çünkü bunu daha sonra kaydetin içinde de kullanacağız. Şurada olaylara geliyorum.
farklı kaydeti çalıştıracağım. Bu i nokta farklı kaydet yukarıda bakın geldi. Action farklı kaydetse tetiklendiğinde diyorum. Bağlanacağı fonksiyonu belirliyorum. Farklı alt tere kaydet diyorum arkadaşlar. Buraya define ile aynı hizaya diğer define ile aynı hizaya getirip şuraya arkadaşlar farklı kaydeti tanımlıyorum. Bakın bunu tanımladığım anda şuradaki zaten uyarı gidiyor. Şimdi arkadaşlar mantık aynı. Farklı kaydette de aynı mantığı kullanacağım. Bu sefer open file name değil de save file name açacağım. Hatta şu kısmı alıp kopyalasam ya da neyse yazarak gidelim. Çok da tembellik yapmayalım. Şimdi arkadaşlar burada şu global dosya yolunu kullanmama gerek yok. Burada kendisi içinde oluşturmamış bizim için önemli değil. Şu an için başka bir yerde kullanacağız onu. Kaydette kullanacağız. O yüzden bu global dosya yolu dememe gerek yok. Yine dosya yolunu tanımlıyorum. Ve virgül alt tere diyorum. Sadece buraya alacağım diyorum. Eşittir. Yine Q file diyalog kullanacağız arkadaşlar. Bu sınıf kullanacağız. Nokta get save file name diyorum. Kaydetmeyi aç diyorum. Burada da yine arkadaşlar önce none diyerek yerel kendi başına bir pencere olduğu, başka pencerenin alt penceresi olmadığını belirliyorum. Başlık tanımlıyorum. Farklı kaydet diyelim bunun başlığına. Daha sonra arkadaşlar yine yukarıdaki gibi kayıt tür önce dizini belirliyorum. Varsayılan dizi. Daha sonra da kayıt türlerini belirliyorum. Metin belgesi. Buraya arkadaşlar şey de yapabilirsiniz. RTF vesaire de ekleyebilirsiniz. Ben aynı standartta devam edeceğim. Ne eklerseniz onu gösterecek. Yıldız.rtf derseniz de onu da gösterir. TXT. Yalnız bunu arkadaşlar tırnak içine almayı unutmuşuz. Tırnak içinde olacak. Şu kısmı şöyle. Ctrl X'de alayım. Evet, şu şöyle oldu. Şuraya yazıyorum. Şunu kapatıyorum. Şu sıklığı da kaydırayım. İkinci eklemek için yine çift noktalı virgül kullandım. Tüm dosyalar diyelim. Bunu da yine yıldız diyerek belirttim arkadaşlar. Bakın bunu da bir açalım. Farklı kaydet dedik. Bakın bu sefer kaydetme penceresi açıldı. Farklı kaydet buraya belirttim. Burada kayıt türü yine benim belirlediklerim var. Şimdi dosyanın adını yazıp kaydedebileceğiz. Burada şunu yapacağız arkadaşlar. Önce kaydedeceğimiz şu dosyayı yine with open'la bir şey yapalım. With open diyorum arkadaşlar. Yine dosya yolunu giriyorum. Şunu kapatayım. Evet. With open dedik. Dosya yolu virgül. Arkadaşlar bu sefer buraya W giriyorum. Yani write diyorum. Yazacağız diyorum. Daha sonra virgül daha sonra arkadaşlar bunun da encoding'ini ayarlıyorum. Yine UTF-8'i kullansın istiyorum. Ve s dosya diyerek yine bir temsil oluşturuyorum. Şimdi burada da aslında dosya yolu try'in içinde bunları yapabilirdik arkadaşlar. Yine hata verdiği zamanlarda try catch kullanalım. Şöyle yapayım arkadaşlar. Bunu biraz şöyle dışarı atmam lazım ki şu şeyler onun içinde kalsın. Try'in içinde kalsın yazdığım kodda.
Şimdi arkadaşlar try dedim. Bu kısmı deneyecek. Burada with open'la açtık. Artık açtığımız dosyayı kaydedeceğiz. Bu yüzden bize önce şey lazım arkadaşlar. Bir metin, şeydeki metin lazım. Text editor'daki metin lazım. Kaydedeceğim. Burada ui nokta text edit nokta arkadaşlar bakın burada to plain text diye alıyorum. Şimdi to plain text ne? Biçimsiz metin arkadaşlar. Metin belgesine kaydedeceğim için hani büyüklüğü, işte yazı fontu özellikleri değişmemiş olacak. Boyutu, yazı tipi vesaire değişmeden tamamen sadece metni alacağım. Bunu aldık arkadaşlar. Şimdi dosya nokta write diyorum ve aldığım metni giriyorum arkadaşlar. Şimdi burayı bitirdik. Catch kısmına geliyorum. Yine try ile aynı hizaya gelmesi lazım. Except yani. Except kısmına geliyorum arkadaşlar. Exception'la yine hatayı belirtelim. Evet, hata diyelim. Hatta şu arkadaşlar yine kritik bir hata şeyinin mesajını burada bununla yazdırıyor. Kopyalayayım. Aynı zaten hata olarak tanımladığım için aynı hatayı ver dedik. Herhalde unuttuğumuz bir şey yok. Bir çalıştıralım arkadaşlar. Şimdi buraya merhaba yazalım. Dosya farklı kaydet diyorum. Bakın bu benim oluşturduğum klasör, metin belgesi klasörün içine deneme diyerek txt uzantısıyla kaydet diyorum. Bakalım arkadaşlar şu klasörde. Bakın buraya deneme olarak metin belgesi geldi. Bakın içerisinde de merhaba yazıyor. Bu şekilde kaydedebiliriz arkadaşlar. Veya farklı kaydet deyip tüm dosyalar deyip buraya ismini yazıp da verebiliriz arkadaşlar tüm dosyalardan. Bak bunu kapatıyorum. Tekrar geldim. Bakın bu şekilde şuradan açalım. HTML olarak da kaydetmiş olduk arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Hangi menülerimiz vardı? Evet, aç ve farklı kaydeti yaptık. Şimdi arkadaşlar kaydet kısmını yapalım. Şuraya geliyorum. Yine bir olay tanımlıyorum. Da action kaydete geliyorum. Yine tetiklendiği zaman çalışarak bir fonksiyon tanımlıyorum. Define kaydet diyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kaydette şunu yapacağım. Kaydeti neden ikinci yaptım? Şimdi kaydette bir metin açtıysak kaydete bastığımızda onun üzerine kaydetsin. Eğer herhangi bir metin açılı değilse kaydete bastığında kaydet değil de farklı kaydet açılsın. Çünkü ilk defa kayıt yapılacaktır. Yani aslında bir dosya açılmış mı açılmamış mı onu kontrol edeceğiz. Açıksa kaydete bastığımızda onun üzerinde kaydet işlemi yapacak. Yeni pencere açmayacak. Değilse bu durumda arkadaşlar kendisi farklı kaydeti açacak otomatik olarak ve bu fonksiyonu çağırmamız yeterli olacak. O zaman sadece bunu çağıracağız. O yüzden bu önce yaptım bunu. Şimdi burada arkadaşlar bir de şu artık bakın şu dosya yolu açılmışsa bize lazım. Burada onu kullanacağım. O yüzden arkadaşlar veri olarak bunu alacağım için if dosya yolu diye açılmış mı kontrol edeceğim için bakın burada bu kullanımları yaptık. Çünkü açılıp açılmadığını daha önceden şu dosya yolu üzerinden anlamam gerekiyor. Başka bir yerden anlayamam.
If diyorum. Bakın dosya yolu. Yani bir dosya yolu varsa bundan zaten orada yok dedi bize. Bakın önce bunun açılıp açılmadığını bir test edelim. Önce bir hata yazdırayım arkadaşlar bakın. Q hatta şuradan kopyalayarak gitmeyelim. Hep kopyalayarak gidiyorum ben. Nokta about diyelim. Bir görelim. Bakın siz de ne yapmak istediğimi anlayın. Şimdi none hata diyelim. Virgül dosya yok diyelim. Şimdi arkadaşlar çalıştırdım. Bakın hiçbir şeye basmadan, buraya bir dosya aktarmadan kaydete bastığımda hiçbir şey yazdırmadım. Ancak yazdırmadım çünkü dosya yok. None'dı. Şimdi bunu hatta biz oraya hata diye yazdırdık ama mesaj hata diye gelecek. Şimdi yeni bir dosya aldım. İçeri aktardım arkadaşlar. Az önce oluşturduğumuz denemeyi aktardım. Şimdi kaydete bastığımda bakın dosya yok. Yazdırdığım mesaj geldi. Yani aslında burada benim bir dosyayı açtığımı anladı arkadaşlar. Ben de zaten bunu istiyorum. Var olan bir dosya üzerinde mi çalışıyorum yoksa ilk defa yaptığım bir şey mi? Bakın tekrar yapalım. Şimdi bir daha yapınca daha iyi anlayacaksınız. Bakın çalıştırdım. İlk başta gelmiyor. Çünkü herhangi bir mesaj gelmiyor. Çünkü herhangi bir dosya açık değil. Dosyayı açtığım anda bakın tekrar kaydedildi. Artık algılıyor. Peki şimdi şu kodu gerek yok. Yazdırma istemiyorum zaten. Eğer diyorum bir dosya yolu varsa o zaman arkadaşlar benim şey açtırmama gerek yok zaten. Şu file diyalogu açtırmama gerek yok. Yapacağım tek şey şu kısım arkadaşlar. Şu kısım. Burayı kopyalayacağım. Dosya yolu varsa tabi try'ı almayı unuttuk. Try alacağım ancak şu file diyalog kısmını arkadaşlar sileceğim. Şimdi try alalım. Şunu tamamen siliyorum. Çünkü benim kullanacağım dosya yolum var zaten. Burayı siliyorum arkadaşlar. Bunları içeri doğru aktarmam lazım. Hizalamasını yapmam lazım. Except'i de try'a hizalamam lazım. Bu da bu şekilde aktarmam lazım. Yaptığımız işlem şu oldu arkadaşlar. Burada şöyle hizalayayım. Ha bu şey. Evet bu da içeride kalacak. Bunlar VTOP'un. Arkadaşlar bu hizalamalara dikkat edin. Kopyaladık ama yani şunu yaptık. Dosya yolu varsa şunu dene dedim. Aç dosya yolu, var olan dosya yolunda. Q file olarak açma, bana yeni bir pencere açma dedim. Write işlemi yapacağız yine dedik. 158'de yapacağız. Metinden oku ve onu yaz onun üzerine dedik. Hata olursa hata ver dedik. Yani burada tekrardan bir farklı kaydet gibi pencere açma dedik. Çalıştıralım şimdi. Ama şu hizalamalara dikkat edin arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. Define. Onun altında ana pencere şeyim if. Onun altında try'larım. Try'ın içinde with. Onun içinde de with'in şeyleri. With open'ları çalıştırdık. Şimdi normalde bakın kaydettiğimde kaydedecek bir işlem yok. Hatta oraya işlem başarıyla tamamlandı diye şeyde yazdırabilirdik. Else try'a bir else ekleyebilirdik. Aç diyelim. Şimdi şu denemeyi açtık arkadaşlar. Merhaba dünyalı diyelim. Bakın artık dosya kaydet dediğimde bunun üzerine kaydetti. Bakın kapatalım. Açalım dosyamızı buradan. Denemeydi. Evet bakın merhaba dünyalı diye üzerine kaydetti arkadaşlar. Peki var olan bir dosya yoksa yani else durumundaysa o zaman arkadaşlar o zaman da yapacağımız basit zaten fonksiyon oluşturmuştuk. Farklı kaydet fonksiyonunu çağrıvereceğiz arkadaşlar. Farklı kaydet fonksiyonunu çağıracağız. Çalıştıralım. Bakın burada yazdım. Bu yeni bir dosya. Var olan bir dosyadan açılmadı. Kaydet dediğimde bakın ilk kez açıldığı için yine farklı kaydete geldi. Bunu yine aynı yere yeni dosya diye kaydedeyim arkadaşlar. Kapatıyorum. Şimdi bakın buraya yeni dosya olarak geldi. Şimdi bu yeni dosyayı
dosya aç diyerek buradan açıyorum. Mesela bunu değiştiriyorum arkadaşlar. Dosya kaydet dediğimde artık ikinci kez bana pencere açmadı. Bakalım istediğimiz işlemi yaptı mı? Bakın bu sefer de istediğim gibi kaydetti. Evet. Bu farklı kaydetti. Önce yapmamın sebebi de buydu arkadaşlar. Bu fonksiyonu buradan tekrar çağırıp kullanmaktı. Kaydetmeyi de yaptık. Şimdi arkadaşlar yeni dosyayı nasıl açacağız? Evet, bir de yeni kısmını yapalım. Buraya geliyorum. Yeni için ne demiştik? Action yeni nokta trigger diyerek tanım tetiklenmişliğini kontrol ettik. Connect diyorum. Yeni diye bir fonksiyon ismi verdim. Altına devam ediyorum arkadaşlar. Şu define'ların aynı hizasına gelmem lazım. Bak bunlara dikkat edin. Hizalama çok önemli arkadaşlar Python'da. Blok parantezler, süslü parantezler olmadığı için hizalamayla kontrol ediyoruz. Yeni 2 nokta pardon parantez aç kapa 2 nokta diyorum. Şimdi arkadaşlar burada yapacağım şey aslında çok basit. Şu burada oluşturduğum global dosya yolunu sıfırlayacağım arkadaşlar. None yapacağım tekrar. Böylece kaydedecek bir şey olmayacak. Yani kaydete bastığında kaydedeceği de bir şey olmayacak. Ya açmış olduğum dosyanın da üzerinde herhangi bir işlem yapılmamış olacak. Ve daha sonra da text edit'ımı clear yapacağım. Yani burada yapacağım başka da bir şey yok arkadaşlar. Global yine bakın diyorum ki o dosya yolunu kullanacağım diyorum. Yani yukarıda fonksiyonel üstünde tanımladığımı kullanacağım diyorum. Aksi takdirde dosya yolu diye başlasam yeni bir şey oluşturur. Ve buna diyorum ki dosya yolu eşittir none diyorum arkadaşlar. Yani bunu iptal ettim. Dolayısıyla artık açtığımız dosyayla bir işlemimiz kalmadı. UI nokta text edit'ımı da arkadaşlar clear diyerek temizledim. Başka yapmamız gereken bir şey var mı? Burada ya da başka yapmamız gereken bir şey yok. Bir çalıştıralım arkadaşlar. Şimdi dosya mesela yeni dediğimizde zaten sıfırlanmış olacak. Aç diyelim. Mesela şu yeni dosyayı açalım. Dosya yeni dediğim zaman arkadaşlar bakın sıfırlandı. O bilgi de gitti ama yine de deneyelim. Kaydet dediğimde bakın gördünüz mü? Dosya onu görmek için farklı kaydet açıldı. Yani yeninin üzerinde herhangi bir işlem yapamıyorum. Bir şey seçmediğimiz için de bakın biz hata şeyini döndürdü. İyi ki try catch'te yapmışız. Programımız kesilmedi. Boş. Bunu tamam bastım ben hiçbir şey seçmeden. Aç dedim. Burada iptal demedik. Tamam dedik. O yüzden aynen. Şu yüzden. Diyorum. Peki. Aç diyelim. Tekrar yapalım. Yeni dosya diyelim. Yeni dedim arkadaşlar. Sıfırlandı. Kaydet diyelim. Ha, burada kaydet dedik herhalde. İptal demedik. Kaydet dediğimiz için de hata verdi. İptal diyelim. Burada bir hata var arkadaşlar. Bir şey seçilmedi diyor. Biz onu try catch içinde yapmamışız herhalde. Ona bir bakalım. Şimdi şu yeni dosyamızın bakın bir zarar görmediğini görelim. Yani yeni dosyayı oluşturmuş olduk. İptal dememe rağmen nerede hata veriyor? Kaydette. Evet arkadaşlar. Bu else farklı kaydette program kapanmıyor. Bizim şu try şunu görüyor. Açamadığı için farklı kaydet çalıştığı için evet buraya geliyor. O da bize iptal dediğimizde de o hatayı veriyor. Neyse çok da önemli bir şey değil. Normalde ama farklı kaydet diyelim. İptal dediğimizde bizim verdiğimiz uyarıyı veriyor arkadaşlar. Seçilmedi diyor. Bildirim veriyor evet. Şu try catch içinde yazdığımız için nerede farklı kaydedim. Şöyle yapabilirdik arkadaşlar. Bunu tamamen try catch içinde değil de yani şu hatayı görüyor aslında. If şu bakın şu kısmı if dosya yolu diyerek yapabilirdik. Mesela dosya yolunu buradan alırdık. Try catch'i aynı. Şuradaki gibi if dosya yolu varsa
şu işlemi yap diyebilirdik. Burada daha mantıklı bir hizalama yaptık. Siz isterseniz o hatayı almamak için bunu değiştirebilirsiniz. Yani şuradaki mantığın aynısını kullanacaksınız. Dosya yolunu arkadaşlar seçtirdikten sonra bakın şöyle düzelteyim isterseniz kodu. Şu tırayı buradan alıyorum. Buraya hatta biraz şöyle girinti ayarlamam lazım. If diyorum. Dosya yolu varsa diyorum arkadaşlar. Ve tırayı buraya tanımlıyorum. Aslında yukarı ilk fonksiyonda yaptığım işlemi yapsam daha doğruydu. Onu atlayınca sonradan şey yapmadık. Şimdi burada if dosya yolu varsa dedik. Try şunu da arkadaşlar şuraya alıyorum. Bakın burada tanım aldım vereyim. If'i açtım. Dosya yolunu bulursa sen bunu dene. Bulamazsa deneme. Çünkü o zaman hata veriyor. Bakın şimdi tekrar deneyelim. Farklı kaydet diyelim. İptal dediğimizde hatayı almayız. Hatta şöyle yapayım. Sonra yeni diyeyim. Burada fark etmiştik herhalde. Kaydet dediğimde yine iptal dediğimde bakın hatayı da kaldırdık arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bu kullanım daha doğru. Dosya yolu varsa try catch, try exit çalışacak. Yoksa dosya yolu olmadığı için şunları yapamadığı için bu hatayı görür arkadaşlar. Farklı kaydet, yeni de yaptık. Son olarak bir de çıkış yapalım. Define çıkış diyelim arkadaşlar. Bitiriyoruz artık programımızı. Buraya şeyi tanımlamamıştık. Onu da tanımlayalım. Yine çıkış için ne tanımlamıştık? Action çıkış. Nokta tetiklendiğinde diyorum arkadaşlar. Yine nokta connect diyorum. Burada da arkadaşlar çıkış fonksiyonumu çalıştıracağım diyorum. Şimdi çıkış fonksiyonuma geldim. Basit arkadaşlar. Burada QApplication nokta quit de diyebilirsiniz arkadaşlar. Exit da diyebilirsiniz. İkisini de çıkabilirsiniz. Şimdi burada çıkarken mevcut dosya kaydedilsin mi, kaydedilmesin mi diye sorup ona göre çıkış yapmak için dialog box kullanmadım. Çünkü bir sonraki video onun üzerine olacak. Onu da izlerseniz siz buraya uyarlarsınız arkadaşlar. Çok uzatmak istemedim. Onu da bir sonraki videoda biraz böyle belki detaylı kullanacağım. Çalıştıralım şimdi. Şimdi buraları kullanmıştık. Önce açalım. Bunu yeni diyelim. Bu gidiyor. Bakalım açalım. Şunu değiştirelim. Bunu kaydet diyelim. Var olan üzerine kaydettik. Bakın. Tekrar aç dediğimde şuydu. Bakın yine değişmiş haline geldi. Farklı kaydet dediğimde yine bunu başka bir isimle ve uzantıyla kaydedebileceğim. İşlemim bitti. Çıkış dediğimde de arkadaşlar programdan çıkıyorum. Evet. Bu şekilde kendimiz arkadaşlar basit bir metin belgesi oluşturmuş olduk. Bir sonraki videomuzda inşallah görüşürüz.